Otomarsa'nın otobüs alanında elde ettiği büyük başarı 1980'lerin başında uzun zamandır düşünülen kamyon üretiminin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Hükümetin bu konudaki istekli tavrı da Daimler'i Türkiye'de daha büyük yatırıma girişme konusunda cesaretlendirdi. Artık her şey hazırdı. Bu kez yıldız Anadolu'nun merkezindeki Aksaray'dan yükselecekti. Efsane kamyon 2521'in doğuşu ve Mercedes-Benz Türk'ün hikayesi sizlerle. Hadi başlayalım. Daimler firmasının Türkiye ile ilişkisi 1949 yılında Mengerler Ticaret'e verilen Türkiye Genel Mümessilliği ile başlamıştı. Bu ilişki 1967 yılında Otomarsa'nın Daimler lisansıyla otobüs üretimine başlaması ile yeni bir evreye girmişti. Otomarsa'nın kuruluş hikayesini sağdaki video kartından izleyebilirsiniz. Otobüslerin satış ve servis hizmetlerini iki ana bayi olarak şirketin ortakları olan Mengerler ve Hasa Otomotiv üstlenmişti. Mercedes-Benz'in otomobil ve kamyon gibi araçların ithalat ve satışı ise Mengerler üzerinden devam etmişti. Ancak 1984 yılında Türkiye'de kamyon ve askeri araç üretimi öngören projenin hükümetçe onaylanmasıyla birlikte Daimler-Benz değişen şartlara uygun olarak ortaklık ve mümessillik yapısında yeniden düzenlemeye karar verdi. 1 Ekim 1984 tarihi itibariyle Otomarsan, Daimler-Benz'in Türkiye'deki tek temsilcisi haline gelmiştir. Böylece otobüsün yanı sıra Mercedes-Benz markalı diğer araçların da kamyon, hafif ticari araç, otomobil gibi ülke içindeki dağıtım, satış, servis ve bakım işleri tek bir çatı altında toplandı. Artık hangi ürün olursa olsun Mercedes-Benz amblemini taşıyan tüm araçların Türkiye'deki tek temsilcisi Otomarsan olmuştur. Daimler-Benz'in Türkiye'de kamyon üretimine duyduğu ilgi Otomarsa'nın kuruluş yıllarına kadar uzanıyordu. Ancak o günkü şartlar ve şirketin sermaye gücü otobüs ve kamyona aynı anda başlamasına izin vermediğinden öncelik otobüse verilmişti. Uzun bir uyku döneminin ardından konu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1975 yılında askeri araç üretimi için açtığı uluslararası bir ihale ile yeniden gündeme geldi. Açılan ihale 10 yıl içinde yaklaşık 9000 kamyonun Türkiye'de üretilmesini kapsıyordu. İhaleye 17 uluslararası firma teklif verdi. Ordu bunların sayısını 2'ye düşürdü. Sonunda 5 tonluk hafif araçlar için Mercedes-Benz'de karar kılındı. Bu tercihin yapılmasındaki sebep Mercedes-Benz'in dünyada birçok ordu tarafından tercih edilen Unimog'larının üreticisi olmasıydı. Daimler-Benz Türkiye'de sadece askeri araç değil, aynı zamanda sivil kamyonda üretecekti. Araştırmalar kalkınan Türkiye'de gelecek 10 yıl çok miktarda kamyona ihtiyaç duyulacağını gösteriyordu. Projeye büyük destek veren Daimler-Benz Yönetim Kurulu üyesi Gerhard Liner, Türkiye'deki kamyon pazarını uzun süredir izlediklerini ancak bir kamyon yatırımına girişmek için koşulların ilk kez bu kadar uygun olduğunu söylüyordu. Proje, hükümet tarafından da heyecanla destekleniyordu. O güne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yabancı sermaye yatırımı olacak kamyon ve motor fabrikasının ülke ekonomisine büyük yarar sağlayacağı düşünülüyordu. Daimler-Benz'in yatırım planı iki bacaktan oluşuyordu. Plana göre araçların motorları atıl kalmış bir kamu yatırımı olan Aksaray Motor Fabrikası'nda, kamyonlar ise Çorlu'da kurulacak bir fabrikada üretilecekti. Otomarsan askeri ve sivil araçlar üretim kararnamesi Eylül 1983'te kabul edildi. Kararname yılda 15.000 adet kamyon ve Unimog üretilmesini öngörüyordu. Ne var ki hükümet tarafından imzalanan kararname Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e takıldı. Cumhurbaşkanı motorun yanı sıra kamyon üretiminin de stratejik olarak riskli bulduğu Çorlu yerine daha güvenli bir yer olan Aksaray'da yapılmasını arzu ediyordu. Bunun üzerine tüm planlar değiştirilerek rota Aksaray'a çevrildi ve beklenen gün gelmişti. 21 Mayıs 1984 günü gazetelerde yayımlanan bir ilan, Otomarsan tarafından Aksaray'da Mercedes-Benz marka kamyon ve motor üretmek için yeni bir fabrika kurulmakta olduğunu müjdeliyordu. Mercedes-Benz, kamyon üretimi konusunda son derece deneyimli bir firmaydı. Almanya'daki fabrikalarında günde 150 adet kamyon kapasitesiyle dünyanın en büyük kamyon üretim tesisiydi. Aksaray fabrikasında ise
ayda 300-350 adet araç imal edecekti. 1984 yılında Otomarsa'nın sermayesindeki artış ve Aksaray'daki kamyon projesiyle birlikte şirketin sermaye yapısı da önemli değişikliğe uğruyordu. Daimler yeni dönemde %36 payını korurken kurucu ortaklar Mengerler ve Has Otomotiv payları %11'e düşüyordu. Kalan paylar ise şirketin yeni ortakları olan Koluman Holding, Türkiye İş Bankası, Akmosan, National Otomobil ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı arasında paylaşılıyordu. Şirketin önceden 3 olan ortak sayısı böylece 8'e yükselmişti. Otomarsan markası yurt içi satışlarında herhangi bir sorun olmazken yurt dışı satışlarında çok bilinirliği olmadığından sorunlar meydana gelmeye başlamıştı. Bu nedenle şirket Kasım 1990'da ticari unvanını Mercedes-Benz Türk AŞ olarak değiştirmiştir. Mercedes-Benz kamyonlarının lansmanı Ekim 1986 başında her kamyoncunun gönlünde bu yıldız yatar sloganıyla yapıldı. 11 Ekim 1986 günü Aksaray Kamyon Fabrikası Başbakan Turgut Özal tarafından törenle açıldı. Özal açılışta yaptığı konuşmada Aksaray'ın gelecekte bir Mercedes kenti olacağını söylüyordu. Ancak işler istenildiği gibi gitmemişti. Aksaray Kamyon Fabrikası'nın ürün gamında sorunlar vardı. 1986 yılında kamyon üretimi başladığında Almanya'dan uzmanlar geldi. Türkiye yollarındaki şartların neler olduğunu inceleyen uzmanlar, herkesin fazla yükleme yaptığını görünce kuvvetli kamyonlar yapmamız lazım dediler. Buna göre bir kamyon dizayn ettiler. Bunun ismi de 2622 oldu. Fakat her tarafı güçlendirilmiş piyasanın kemikli dediği bu araç çok pahalıya gelmişti. Almanya'da başarı kazanmış bir ürün olan 2622 Türkiye'nin ekonomik şartlarına tam olarak uymamıştı. Kamyon olarak Mercedes-Benz markasının da Türk nakliyecilik sektöründe yeterince benimsenmemiş olması nedeniyle Mercedes-Benz Türk ilk yıllarda yerel kamyon pazarında aradığını bulamamıştı. İşin sırrı pazara doğru ürünü sunabilmekti. Bunu anlayan Aksaray'daki yöneticiler bu kısır döngüyü aşmak için mutlaka yeni modellerin devreye alınmasını talep ediyorlardı. Önerilen model hem çok daha hesaplı bir ürün olan hem de Türk pazarına daha fazla hitap edeceği düşünülen 2517 idi. Sonunda zorlukla da olsa Daimler yönetimi bu konuda ikna edildi ve 1991 yılında 2517 kargo tipi kamyon pazara sunuldu. 2517'nin en büyük özelliği dünyada sadece Türkiye'de Türk kamyoncuları için üretilmiş olmasıydı. Türkiye'nin yol ve kullanım şartları gözetilerek üretilen kamyon piyasada hak ettiği ilgiyi görmüştü. 1992 yılında pazara sunulan ve yine sadece Türk kamyoncuları için üretilen 2521 modelinin de kabul görmesiyle Mercedes-Benz 25 tonluk kamyon pazarında ilk kez ürün liderliğini ele geçirmişti. 2521 üretildiğinde Türkiye yollarındaki rakipleri BMC Fatih ve Ford kargo kamyonlarına göre çok önde bir kamyondu. Çok ferah iç kabini, Mercedes standardı ve konforu en büyük özellikleri arasındaydı. Türk kamyoncuları tarafından da çok sevilen 2521'ler sağlam ve seri araçlardır. 90'ların eşsiz atmosferinde Mercedes-Benz'in ticari araçları söz konusu olduğunda 1988 ile 2000 yılları arasında ülkemizde üretilen NG ve SK modeli Mercedes'in en iyi kamyonlarından biri olarak kabul edilmiştir. SK serisi motor yelpazesinde V6 OM441 ve V8 OM442 hakimdi. Aynı zamanda düz 6 silindirli olanlar da başlangıç 290 beygir güce kadar çıkabilen 15 litrelik V8 gibi doğal emişli versiyonları da mevcuttu. Ancak 9,5 ila 14,6 litre kapasiteli turbo şarjlı motorlar efsaneydi. 2521'ler 211 beygir gücünde 2600 devir saat motora sahiplerdi. Günümüzde dahi yollarda gördüğümüz bu modeller Mercedes-Benz'in Aksaray'daki fabrikasında 1992 yılından başlayarak 2001 yılına kadar 9 yıl boyunca üretilmiştir. Sonrasında Aksor serisi kamyonlar gelmiştir. 90'lı yıllarda ivme kazanan Aksaray fabrikası Türklere özgü modelleriyle yerini sağlamlaştırmış, kamyon severlerin gönlünde taht kurmuştur. Bugün Avrupa'da, Almanya'da ne üretiliyorsa Aksaray fabrikasında da aynı kalitede aynı ürünler üretilmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de Mercedes kalitesine güven her zamanki gibi en üst seviyededir. Bu marka tarafından ülkemizde üretilen kamyonlar ve otobüsler çok sevilmiştir. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda ise bu serinin 3. ve son videosu olan efsane otobüs O403'ün hikayesiyle sizlerle olacağız. Abone olarak bu ve buna benzer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Thank you.